Herkese merhaba. Visper olarak hızlı tüketim ve perakende sektöründeki dijital dönüşümü sektör uzmanlarıyla birlikte değerlendirdiğimiz retail programımıza hoş geldiniz. Bugün yayınımızda teknoloji ürünlerinin tüketicilere ulaştırılmasında herkes için teknoloji felsefesiyle 2000 yılında yola çıkan, Türkiye'nin 68 ilinde 196 mağaza, e-ticaret ve mobil platformu ile hizmet veren Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan bizimle. Bülent Bey hoş geldiniz. Merhaba Gökhan Bey, hoş bulduk. Umarım iyisinizdir. İyiyiz, iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Sağlığımız yerinde. Dolayısıyla şu an en önemli şey o. Ben de dolayısıyla herkese sağlık diliyorum. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Bizlerin de sağlığı yerinde. Dolayısıyla yeni bir dünyada, yeni bir normalde hayatımıza devam ediyoruz. İzninizle sorularımı size yönlendirmek istiyorum. Tamam. Dijital dönüşüm uzunca bir süredir perakende şirketlerinin gündemindeydi. Covid-19 nedeniyle şimdi herkes hızlandırılmış bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Bu süreçte şirketinizin başarılı olması için belirleyici etkenleri bizimle paylaşabilir misiniz? Evet, çok teşekkür ederim bir kez daha davet ettiğiniz için Gökhan Bey. Tabii sürekli aslında dünyadaki trendlere baktığımızda, perakende trendlerine yıllardır bir dijitalleşme ve omnichannel akımının çok hızlı büyüdüğünü gözlemliyoruz. Tabii biraz sektör bilgisi vermek gerekirse, yani Türkiye'de TÜBİSAT verilerine göre 2019 yılında e-ticaret %39'luk bir büyümeyle 83 milyon TL'lik, 83 milyar TL'lik bir büyüklüğe ulaştı. Bunun 45 milyar TL'si perakende. Yani ve toplam perakendenin de %6,3'ü. Aynı rakam 2018 yılında %5,2 idi. Yani biz hep özellikle bu Y kuşağından, Z kuşağından gençler artık internet alışveriş ediyor. Evet doğru, fakat baktığınız zaman hala ve hala alışverişin çok büyük bir kısmı mağazalardan yapılıyor, offline'dan yapılıyor. Ama şu bir gerçek ki tabii internet muazzam bir bilgi edinme kaynağı. Yani bugün müşterilerimizin %80'i önce internete bakıyorlar, sonra mağazalarımıza geliyorlar. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka bizim gibi onun için oyuncuların internette iyi bir varlık göstermesi, orada iyi teknoloji ve iyi bir müşteri memnuniyeti sağlaması şart. Aksi takdirde sadece mağazalar tek başına yaşayamıyor. Dolayısıyla biz 2018 yılında bu çoklu kanal için çok önemli büyük yatırımlar yapmıştık. Hem IT altyapımıza hem veri analitiği tarafına dünyanın en iyi altyapılarını satın aldık ve hayata geçirdik. Fakat tabii sırf bu çoklu kanal deneyimi bir bilgi sistemi, bir ürünün alıp da sisteme kaydedilmesi değil, tüm süreçlerin müşteri odaklı, diksiz dediğimiz o müşteri deneyimine uygun olması gerekiyordu. Dolayısıyla biz bunu 2018'den itibaren çok başarılı bir şekilde uyguladık ve bu trende uyum sağladık. Ve tabii o yaptığımız o güzel yatırımların, değerli yatırımların sonuçlarında bu pandemi döneminde kat ve kat aldık. Müşterilerimize çok iyi hizmet verdiğimizi düşünüyorum bu dönemde. Çok güzel, süper. Hazırlıklı olmanız tabii ki size rekabetçi bir avantaj yaratmış gözüküyor. Covid nedeniyle bazı pazarlar daha pozitif yönde etkilendi, bazıları negatif yönde etkilendi ama genel olarak baktığımızda bazı yeni kavramların hayatımıza girdiğini görüyoruz. Yani bunların arasında işte Click and Collect gibi, Click and Drive gibi, Click and Curbside Delivery gibi bazı kavramlar var. Covid-19 süreciyle hayatımıza yani bütün bunlar bir yeni normal kavramıyla aslında beraber girdiler. Sizce yeni normal nedir? Bu dönemde iş süreçlerinizi destekleyecek, rekabetçi avantajınızı daha da iyi bir noktaya getirebilecek teknolojiler için öngörüleriniz nelerdir? Bu sorunuza deminki cevabından hemen bağlayarak Evet. gideyim. Evet, yani yeni normalde de şu 2 kere 2 4, yani özellikle internet dünyasında, dijitalleşme dünyasında bütün hepimiz kabul ediyoruz ki bir 5 sene öne çekildik. Yani bütün iş yapış şekilleri, müşteri davranışları, bizim perakende için bu omnichannel davranışları bir 5 sene öne geldi. Mesela uzaktan toplantılar yapılacak diyorduk. Şu anda %100 uzaktan toplantılardayız gibi. Yeni normal içinde bunlar var. Tabii tekrar perakendeye dönecek olursam ve ilk sorunun ilk cevabından devam ederek aslında sadece online'ın tek başına yeterli olmadığını
tüm perakende biliyor. Nitekim Hı hı. dünyanın çok büyük online oyuncularının aslında offline tarafa doğru yatırım yapıyor olması da bunun çok önemli bir göstergesi. Doğru. Perakende dünyası olduğumuz için çok rahat konuşuyoruz. Yani Amazon'un İngiltere'de Whole Foods'u satın alması, Hı hı. Çin'de Alibaba'nın mağazalar zinciri açıyor olması bunun çok önemli bir göstergesi. Dolayısıyla müşterileri az önce sizin de söylediğiniz o click and drive, click and collect ve mağaza stoklarından satışları da onların da hayata geçirmek istediğini çok net bir şekilde gözlemliyoruz. Keza birazdan da değiniriz. Bizim ürünlerimizde bir de satış sonrası hizmetler son derece değerli. Doğru. Bizim pandemi öncesinde e-ticaretin payı %7,2 idi bizim borsaya halka açıkladığımız rakamlar. Ve bu az önce söylediğim bu güzel yatırımlar sayesinde Ocak, Şubat, Mart 2020'de de %10,7'ye çıktı. Yani zaten pandemi öncesinde de e-ticaretimiz arttı. Geçen sene göre %109 artmıştı. Ocak, Şubat, Mart aylarında. 2 katından fazla bir ciroya ulaşmış. Gene pandemi öncesinde e-ticaret sevkiyatlarımızın %46'sı mağazalardan yapılıyor. Yani burada bütün o dünyadaki, Türkiye'deki online oyuncular ürünleri İstanbul'daki merkez depolarından sevk ederken biz 68 ildeki mağazalarımızdan o ildeki müşterilerimize çok hızlı sevkiyatlar zaten yapabiliyorduk. Dolayısıyla bu pandemi döneminde de gene bunun da avantajını yakaladık. Hı hı. Diğer taraftan click and collect dediniz. Bizim zaten %30'dan fazla e-ticaret sevkiyatlarımız click and collect ile gerçekleşiyordu. Dolayısıyla müşterimiz bir Akdenizli kanımız var ya, böyle bir an önce ürüne de sahip olmak istiyoruz. Bu bizim Türkiye'de de çok belirgin bir özellik. Müşteriler e-ticaretten alıyorlardı ve mağazalardan da aynı gün hemen teslim almak istiyorlardı. O zaten verdiğimiz bir hizmetti. Şimdi dediğiniz gibi yepyeni başladığımız bu dönemde bir de Click and Drive hizmetinde. Bunda da zaten yurt dışında örnekleri vardı. Biz Türkiye'de ilk yapan olduk. Bundan da son derece memnunum. Bu da işte AVM'ye ya da dükkana girmek istemeyen müşterilerimiz varsa e-ticaretten alışverişlerini yapıyorlar. Şu an 19 mağazamızda ürünlerini bu otoparklardan ya da istedikleri mağaza bölgesinde bir yerden teslim alıyorlar. Şimdi bunlar tabii gittikçe artacaktır bu yeni normalde diye düşünüyorum. Doğru, kesinlikle öyle. Şey var mı, yani yurt dışında Almanya'da yaşayan arkadaşlarımla konuştuğumda şeyler var. Böyle yani normalde Click and Collect'te tabii ki mağazaya ya da mağazaya yakın bir yerde, Click and Drive'da depodan ya da depoya yakın bir yerden ürününüzü teslim almanız mümkün. Bir de bunların dışında şey var. Ya bazı teslimat noktaları var. Size şey veriyor, şifre veriyor. Yani size diyor ki şu noktadan, evinize şu noktadan şeyi alabilirsiniz, ürününüzü teslim alabilirsiniz diyor. Bir tane de şifre gönderiyor. Siz posta kutusu gibi, yani daha doğrusu bir sürü posta kutusunun olduğu yerden ürününüzü teslim alıyorsunuz. Bu konuda Türkiye'de bir şey var mı? Bir uygulama var mı? Bu uygulama henüz başlamadı ama ayak sesleri geldi. Evet, Dolayısıyla bununla ilgili çalışmanın başladığını duyuyoruz. evet. Tabii gene dönüyor dolaşıyor çoklu kanalın önemine geliyor. Yani fiziki ortam sunamayan online firmalarının tabii bu tarz çözümler üretmeleri gerekiyor. Fakat az önce de söylediğim gibi iş sadece satışla bitmiyor Gökhan Bey. Yani özellikle bizim ürünlerde mutlaka ve mutlaka yani bir satış danışmanından alınması gereken tavsiyeler, ürünün kullanımıyla ilgili bilgiler son derece değerli. Kaldı ki bugün bazı ürünleri internetten almak çok kolay. Yani yıllardır kullandığınız cep telefonu markasının Evet. yeni çıkmış modelini çok rahat alabilirsiniz. Ama yepyeni bir notebook, yepyeni bir televizyonu ya da bu televizyonla birlikte alacağınız ek ürünleri birinin size anlatması gerekiyor. Hı hı. Artı bu ürünün satış sonrası hizmetleri, kurulumu, içine software yüklenmesi ya da evinize gittiniz herhangi bir şekilde cihazınızda bir şey çıktı. Yani bunun mutlaka aynı gün mağazaya gelip o satış danışmanlarıyla belki bir software güncellemesi ya da belki üründe bir arıza. Bunu da orada da gene offline'ın ne kadar değerli olduğu ortaya çıkıyor. Bugün online'dan alışveriş ettiğiniz bir ürün, tamam, o kutudan şifrenizi aldınız, eve gittiniz, ürünle ilgili bir sorun yaşadınız. Ne yapacaksınız? Çağrı merkezi ya da bir kargonun yerine teslim etmeniz gerekiyor Doğru. bunu. Mağaza olunca ne oluyor bizim 68 ilde? Müşterimiz hemen mağazamıza geliyor ve anında çözüm buluyoruz. Bunları çok değerli buluyorum ben. Kesinlikle doğru. Yani tüketici elektroniğinde en önemli konulardan bir tanesi destek konusu. Bu konuda çalışmış olduğumuz katma değerli dağıtıcılardan bir tanesi şöyle bir yorumda bulunmuştu. Özellikle aksesuar kategorisinde
Yani satışların çok büyük bir kısmı promotörlerin aslında verdiği bilgilerle gerçekleşiyor. Yani aslında sahadaki danışman kimin hangi ürünü alacağını veya nasıl değerlendirme yapacağı konusunda bilgi veriyor. Bu kısım önemli olduğu gibi dediğiniz gibi destek konusu da, çünkü elektronik ürünler sürekli birçok konu. Çünkü herkesin farklı seviyede bilgisi var ve farklı kullanım alışkanlıkları var. Dolayısıyla yapmak istediklerinize göre veya bir problem çıktığında destek alabiliyor olmanız gerçekten önemli kriterlerden bir tanesi. Çok aynen. Şimdi pandeminin etkilediği şeylerden bir tanesi de, bu arada size şey konusunda katılıyorum. Yani dünya online'a, her şey böyle çevrim içi bir dünyaya gidiyor gibi gözüküyor. Yani bunda haklılık payı olan kısımlar var. Bazı şeyler daha da üst limitlerde gidiyor olacaktır. Ama sizin de bahsettiğiniz gibi bir büyük oyuncunun offline'a girmeye çalışması ya da giriyor olması şunu gösteriyor. Yani hiçbir zaman bütün tüketiciler çevrim içi alışveriş yapmayacaklar. Hala insanların mağazaya gidip birileriyle konuşmaya, ürünlere dokunmaya ihtiyacı var ve bu ihtiyacını da bir şekilde karşılayacak. Dolayısıyla iş modellerini birleştiren, yani operasyonel modellerini, organizasyonlarını karma iş modellerine göre yani güncelleyen şirketler aslında veya buna hazır olan şirketler daha başarılı olacaklar. Bu da net bir şekilde gözüküyor. Biz Gökhan Bey, bir affedersiniz sözünüzü kestim. Bir sonraki sorunuza geçmeden çok değerlisiniz hakikaten. Yani şimdi dünyada interneti bizden daha önce daha çok kullanmaya başlamış ülkelere baktığınızda Çin'deki e-ticaret payı %28, işte Almanya'da %18 gibi. Yani evet. Oralarda da hala fiziki alışverişin ne kadar önemli olduğunu gözlemliyoruz. Öbür tarafta da biz mesela İtalya ve İspanya'ya çok benziyoruz. Yani oralarda da %5.4, %6'lar, %7'ler civarında internetin payı. Çünkü orada da çok güzel cadde alışveriş alışkanlığı var. Bizim Türkiye'de de çok güzel caddelerimiz, çok güzel AVM'lerimiz var. Dolayısıyla biraz ona kültür olarak da bakmakta da fayda olduğunu gözlemliyorum. Biz hala o sosyal iletişimi, yakınlığı seven bir toplumuz. Yani hakikaten İspanya ve İtalya'ya çok benziyoruz o Akdenizlik tarafında. O yüzden de aynı dediğiniz gibi o tek kanaldan müşteriye hitap etmek Türkiye'de özellikle bana iyice zor geliyor. Doğru, katılıyorum. Kesinlikle. Şimdi bir diğer konu da işte mağaza içi konusu. Mağaza içinde gerçekten daha fazla otomasyona ihtiyaç var. Yani bir yandan hani promotörlere, yani mağaza içinde bazı kategorilerde özellikle daha çok ihtiyaç olmasına rağmen görünen o ki işte mağaza içindeki trafiği daha iyi yönetebilmek için bazı otomasyon, mağaza içi otomasyon teknolojilerini kullanmak gerekecek. Bunu biz konuşmalarımızdan, sektörün uzmanlarından zaman zaman duyuyoruz. Yeni dönemde aralarında yapay zeka, yapay görme, nesnelerin internetinin de bulunduğu yeni nesil teknolojilerin sektörünüze sunabileceği faydaları bu kapsamda bizimle paylaşabilir misiniz? 2018 yılında bu çoklu kanala yatırımlar yaparken diğer taraftan içinde CRM'in de bulunduğu o veri analitiğine de çok önemli yatırımlar yaptık. Çünkü artık şunu tüm dünya biliyor ki yani veri analitiğiyle hem müşterilere daha iyi ve düzgün hizmetler verebiliyorsunuz hem de kendi işinizi de daha verimli bir şekilde yönetebiliyorsunuz. Dolayısıyla burada gururla söyleyebilirim 16 milyon müşterilik bir datamız var. Ve biz bu KK kapsamında tabii ki alışveriş alışkanlıklarını, sıklıklarını takip edebiliyoruz. Ve onlara uygun hizmetler sunabiliyoruz. Çünkü takdir edersiniz hepimizin üzerinde muazzam bir iletişim bombardımanı var. Yani sosyal medyadan, televizyondan, radyodan, görsel panolardan vesaire. Bizler ancak çok kendi ilgimizi, dikkatimizi çeken şeylere odaklanabiliyoruz ve neye ihtiyacımız varsa da onu algılayabiliyoruz. O anlamda ben CRM ve veri analizini çok değerli buluyorum. Dolayısıyla bu müşteri deneyimini online'da başlayan ve daha sonra da mağazada devam ettiren süreçler çizdik. Şimdi müşterimiz tabii mağazaya geldiğinde bir kere onu tanıyor olmamız lazım. İhtiyacını da belirliyor olmamız lazım. Şimdi bunu belirlemek için de bir öncelikle yapacağımız yeni yatırımlar
Bir öncelikle video chat uygulamasını da hayata getireceğiz. Bu dönemde biraz ondan da bahsederim şimdi. Çok dediğim gibi çok büyük bir olduğu için toparlamaya bu hayatımıza live chat ve işte video chat'i. Live chat'i soktuk, şimdi video chat geliyor internet için. Onu daha sonra paylaşayım. Ve daha sonra da müşterimiz mağazaya geldiğinde de onu tanıyacak ve daha iyi hizmet sunacak el terminalleri yatırım yapacağız. Dolayısıyla müşterimiz Gökhan Bey mağazamıza internetten geldiğinde mağazadaki satış çalışma arkadaşımız Gökhan Bey'i tanıyor olacak ve ona en uygun ürünleri sunuyor olacak. Ve hatta ürünle ilgisi eksik bilgisi varsa da oradaki hemen el terminalinden de o eksik bilgisini de tamamlayıp kasaya gitmeden de satışını müşterinin yanında kapatıyor olacak. Bu şimdi yatırım yaptığımız çok önemli şeylerden bir tanesi. Teknolojik altyapılardan bir tanesi diye ilk bölümü bir özetleyeyim isterseniz. Peki bunun dışında yani benzer uygulamalar var mı aklınıza gelen ya da yapmayı planladığınız? Evet. Şöyle o zaman bu gene pandemi döneminde şunu öğrendik. Bu arada bu dönemin çok öğretici olduğunu da, yani çok zor günler geçirdik. Hepimizin sağlığı en önemli birinci plandaydı ve işte beraber üzüldük, hep birlikte üzüldük ama çok şeyler de öğrendik bu arada. Yani bu dönemde. İnternete en son dün haberde okuduğuma göre 8 milyon yeni kredi kartı Türkiye'de internet sistemine girdi. Yani bu 8 milyon belki de interneti ilk defa deneyimleyen müşteriler girdiler. Dolayısıyla biz de bunu göz önüne alarak zaten ufak ufak yapmaya başladığımız bu web chat uygulamasını arttırdık teknosa.com'da. 72 personele çıkarttık. Aslında gene bu da offline ve online'ın muazzam bir birleşimi oldu. Çünkü bu 72 arkadaşımız bizim sahadaki en bilgili, en deneyimli arkadaşlarımızdan oluşturduk. Ve bizim de teknosa.com'a giren yeni müşteriler olduğunu fark ettik. Kadınlar ve gençler tarafında. Dedik ki ya belki bunların tabii ilk müşteri deneyimi olabilir internette. Onlara web chat'le destek olduk. Dolayısıyla hem ürünle ilgili bilgi vermek konusunda hem de siparişlerin oluşturulması ve teslimatına kadar olan süreçte onları yalnız bırakmadık. Şimdi bu iş o kadar güzel gitti ki şimdi bununla ilgili yeni araçlar satın aldık ve buradaki o ekiplerin KPI'lerini yakın takip etmeye başladık. İşte ziyaret sayısı, dönüştürme oranı, sepet büyüklüğü, ek ürünler gibi aynı bir mağaza deneyimini orada yaşatmaya başladık. Şimdi yepyeni teknolojimiz video chat. Şu arada gene bir araç satın aldık ve bununla ilgili süreçlerimizi yapıyoruz. Dolayısıyla müşterimiz teknosa.com'a girdiğinde bir müddet sonra karşısına video chat yapabilecek mağazadaki bir arkadaşımız çıkacak. Dolayısıyla o mağaza ve online deneyimini birleştiren müthiş bir deneyim yaşatacağız müşterilerimizi. Şimdi bu yolda, bu geliyor. Hı hı. Bunun dışında tabii gene önemli bir yatırımımız, şu anda yapmaya başladık zaten, gene teknolojik anlamda mağazalardaki dijital etiketlere geçiyoruz. Bu da tabii internetteki özellikle hızlı fiyat değişimlerine çok hızlı bir şekilde ayak uydurabilmek amacıyla bunun da pilotlarını yaptık. Şimdi yaygınlaştırma dönemine geçiyoruz gibi teknolojiler geliyor. Süper. Dijital etiket önemli şeylerden bir tanesi. Yani bir tanesi evet fiyattaki hızlı değişimlere çok daha hızlı cevap verilebiliyor. Bir de ya bizim raf yönetimi çözümlerimizde sabit kameralı veya mobil cihazlarla yapılan şimdi resimleri analiz ediyorsunuz. Birkaç tane KPI var. Bir tanesi mal ya da ürün rafta var mı yok mu? Ürün görünür mü değil mi? Planogram doğru mu değil mi? Dördüncüsü, yani bu üç tanesi en önemli gibi görünüyor ama dördüncü önemli KPI fiyat etiketi doğru mu değil mi? Çünkü bugün herhangi bir perakende mağazasında, yani bu gıda perakendesi de olabilir, başka bir perakende mağazası da olabilir. Satış kaybına yaratabilecek en önemli şeylerden bir tanesi de etiketin ürünle doğru yerde olmaması veya bir şekilde kayması. Elektronik etiket bu konuyu ciddi anlamda aslında bir şeye kavuşturuyor, çözüme kavuşturuyor. Doğru. Aynen. Şimdi dediğiniz gibi zaten biz de bu şimdi veri analitiğiyle hem kendi süreçlerimizi verimli hale getirip hem de mağazada müşteriye daha iyi hizmet vermenin yöntemlerini sürekli olarak uyguluyoruz. Mesela bizim veri analitiğindeki çok önemli projelerimizden bir tanesi de ve çalıştığımız assortment projesi. Yani bunu müşteri datasıyla da birleştirerek doğru mağazada, doğru ürün, doğru zamanda ve doğru adette
olması son derece önemli. Bununla ilgili veri analitiği datalarımız var. Dolayısıyla hani Gökhan Bey mağazaya gittiği zaman hakikaten ne alacağını ve kaç tane alacağını tahminlemeniz gerekiyor. Bunları tahminliyoruz. Ve haklısınız ve kamera sistemleriyle de hakikaten o anda o raf dolu mu boş mu bunu da takip etmemiz gerekiyor. Ve tabii dijital etiketleri. Yani aslında kendi işinizi düzgün ve verimli yaptığınızda bunun olumlu yansımaları da müşteriye de yansıyor mutlaka. Gene bu pandemi döneminde çok keyifli ve önemli olduğunu düşündüğümüz, gene tabii müşteriler tabii online'a çok yöneldiler bu dönemde. Bunu çok biliyoruz. Fakat bizim zaten Carrefour Say'la Ocak ayında başlattığımız bir pilot çalışmamız vardı. Bu dönemde onu hemen çok hızlı bir şekilde yaydık. Çünkü tabii takdir edersiniz bütün müşteriler internete çok alışık değiller ya da ürünü gene dokunarak, elleyerek, deneyerek ve bir an önce almak istiyorlar. Dolayısıyla kardeş kuruluşumuz Carrefour Say birlikte de 23 tane Carrefour mağazasında shopping shop'lar açtık. Dolayısıyla orada da çok müşterilerimize çok hızlı hizmetler verdik. Şimdi bu projeyi de daha nasıl yayarız, nasıl daha iyileştiririz diye Carrefour ile birlikte çalışmalar yapıyoruz. Gene diğer bu pandemi döneminde hissettiğimiz ihtiyaçlardan bir tanesi müşterilerimizin bu ürüne hızlı sahip olma isteğiydi. Çünkü takdir edersiniz öğrenciler eve tıkandılar ve ders yapmaları gerekiyor. İş insanları notebook'la evde çalışmaları gerekiyor. Dolayısıyla ürünlere çok acil ihtiyaçları var. Gene bu bizim çoklu kanal yatırımımız sayesinde aynı gün teslimat hizmetimizi 10 ile çıkardık. Ertesi gün teslimat hizmetimizi 26 ile çıkardık. 11 ilde 12 tane mağazamızı da bu gölge mağaza haline getirip bütün yükü Gebze Lojistik Merkezimizden alarak hiç olmazsa gene müşteri sevkiyatlarımızı mağazalardan da yapmaya devam ettik. Ben hep şeyi söylüyorum, yani mağazalar o kadar değerli ki kapalıyken bile hizmet vermeye devam ettiler. O müşterilere o ürünlerin hızla sevk edilmesi konusunda. Ki az önce söylediğim gibi biz bu mağazaları zaten oldukça verimli kullanıyorduk müşteri sevkiyatlarında. Pandemi döneminde o da çok iyi çalıştı. Süper. Verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ediyorum. Bülent Bey, Retail'e katılarak bizlere vakit ayırdınız. Tekrar teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim bu nazik davetiniz için. Çok keyifli de bir sohbet oldu. Umarım izleyenler de keyif almışlardır. Aynen öyle. Umarım izleyicilerimiz de bu sohbetten keyif alacaklar. Tekrar verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.